Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da bu sıvılarla ilgili, aşılarla ilgili olarak bir anket yapıldı. Bu ankete katılanların %65'i bu aşıların vurulmasının zorunlu hale getirilmesi yönünde oy kullandı. %30'u karşı çıktı, %7'si ise oy kullanmadı. Şimdi Almanya'da mevcutta 25 milyon kişi bu sıvıların vurdurulmasını istemiyor, vurdurmadılar. 25 milyon. Bu ankete göre %63'lük kısım zaten bu sıvıları vurduranlar. Baktığımızda bu anket sonuçlarına göre Almanya önümüzdeki günlerde bu sıvılanma, aşılanma rakamlarını arttıramayacak. Bu açık bir şekilde anlaşılıyor. Aynı zamanda şunu söyleyebiliriz. Artık bu saatten sonra bu işi zorunludur yasası çıkmadıktan sonra insanlara vuramayacaklar. Nitekim Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Şubat veya Mart aylarında federal meclise bu sıvıların vurulmasının zorunlu olmasıyla ilgili kanun tasarısını getireceğiz, oylayacağız ve kabul edeceğiz dedi. Şimdi işin içerisinde enteresan bir durum var. Hele hele biraz sonra anlatacağım şey daha da enteresan. Bakın, madem zorunlu olmasını istiyorsunuz neden Şubat Mart'ı bırakıyorsunuz? Niye? Ölen ölecek, kalan sağlar bizimdir deyip, çünkü o aylarda artık vaka sayıları düşmüş olacak. Yavaş yavaş geçen yılki gibi normale dönmeye başlayacağız. Sen başbakan değil misin? Yarın sabah getir. Federal meclise oylat. Niye Mart ayını bekliyorsun? Bu arada insanlar ölsün. Temizlensin. Tamam, sorun yok. Sen böyle düşünüyorsun. Şimdi zorunlu olmasıyla ilgili olarak devletin başındaki yeni başbakan diyor ki ben diyor yasa çıkartacağım. Ama asıl düşündürücü noktayı size söyleyeyim. Bakın, akıllara durgunluk verecek türden bu sıvıların zorunlu olmasına karşı çıkan isim kim? Yine bu sıvılarla ilgili olarak Avrupa İlaç Ajansı EMA bir karar aldı. 5 ve 11 yaş arasındaki çocukların bu sıvıları vurdurabileceğini söyledi. Ama Almanya Daimi Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Diyor ki bu sıvılarla ilgili olarak yeteri kadar bilgi yok. Ben çocuğumu bu sıvılarla buluşturmam diyor. Yaptırmam diyor. Bakın, devam ediyor. Mertens aynen şunu söylüyor. Hiçbir zaman aşının zorunlu olmasının taraftarı olmadım. Şimdi de değilim ve gelecekte de olmayacağım. Mertens 5-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik aşılama konusunda da STIKO yani Almanya Daimi Aşı Komisyonu'nun tavsiyesinin nasıl olacağını bilmediğini söylüyor. Ben de yeteri veri olmadan çocuğumu aşılatmazdım diyor. Bakın, enteresan bir açıklama bu. Zorunlu yapamazsın diyor. Katıldığı bir televizyon programında hatırlatıcı 3. doz aşılarının tavsiyesinde geç kalındığını belirten Mertens, aşı zorunluluğu yerine insanların ikna yoluyla aşılanmasının en doğru yöntem olacağını söyledi. Mertens, bazı insanların mRNA teknolojisine şüphe duyduğunu ve ölü aşı olarak bilinen Novavax aşısını beklediğini kaydetti. Mertens aynı şekilde ABD'de de ağızdan alınan polio aşısı benzeri bir koronavirüs aşısı üzerinde çalışıldığını ve bunun insanlar tarafından tercih edilebileceğini söyledi. Öte yandan Almanya'da tartışmalı diğer bir konu ise 5-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik aşılama konusunda STIKO'nun tavsiyesinin beklenmesinin gerektiğini söyledi. Mertens önceki gün Frankfurt Allgemeine Zeitung'a yapmış olduğu açıklamada yeteri kadar veri olmadığı için ben de yeteri veri olmadan çocuğumu aşılatmazdım diyor. Arkadaşlar, bu açıklama büyük bir bilinmezliğin içerisinde olduğumuzu gösteren bir açıklama. Şimdi bu açıklamayı yapan kişi Almanya Daimi Aşı Komisyonu yani kısa adı STIKO'nun başkanı Thomas Mertens. Aşının başkanı diyor ki ben çocuğuma yaptırmam diyor. Şimdi o zaman sen çocuğuna yaptırmıyorsun da bu milletin çoluk çocuğunun suçu günahı ne? Şimdi federal hükümet yasa çıkartacak. Şubat'ta Mart'ta bu iş zorunlu diyecek. Yaptıracaksın diyecek. Ne yapacaksınız? İnsanları tutup kollarına bu aşıları mı basacaksınız? Merak ediyorum. Ne yapacaksınız? Ya siyasetçiler bu açıklamayı görmüyor mu? Adam doktor. Almanya Daimi Aşı Komisyonu'nun başkanı. Aşının başkanı. Sınıf başkanı değil yani okuldaki. Aşının başkanı. Ben çocuğuma yaptırmam diyor. Arkadaşlar, ben
inanın anlatmaktan dilimde tüy bitti. Saatlerce anlatabilirim ama ben bu kadar bir büyük tiyatro oyunu görmedim. Bu nedir arkadaşlar ya? Almanya'da biri çıkıyor diyor mutlaka olmalısın. Biri çıkıyor diyor zorunlu halde biz yasa çıkartacağız. Biri diyor o çok yararlı diyor. Sözleşmeleri yapın paraları alalım diyor. Indira Gandhi'yi yapalım diyor. Öbür taraftan bakıyoruz. Bu aşının başkanı diyor ki ben çocuğuma yaptırmam kardeşim ne olduğunu bilmiyorum diyor. O zaman kardeşim benim suçum ne? Senin suçun ne? Milletin çoluk çocuğunun suçu ne? Kim bu işin sorumlusu? Yarın öbürsü gün herhangi bir şey Allah korusun olduğunda bunun hesabını kim verecek? Kim verebilir? Öyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? İnanın bana bu haberi gördüğümde gözlerime inanamadım. Bu nedir ya? Şimdi 3. doz diyorlar. Tamam doktorlarınıza danışın ne istiyorsalar yapın. Benim buradan söyleyebileceğim bu. Doktorunuza danışın lütfen bu sıvılarla ilgili olarak. Doktorunuzun söylediklerine karar verin. Peki iyi güzel de insanların bu şekilde zorunlu hale getirilmesi insanların kendi vücutları ile ilgili, sağlıkları ile ilgili karar almalarını etkilemiyor mu zorunlu olması? Merak ediyorum ben. Bilmiyorum. Cahilliğime bağışlayın. Arkadaşlar, bu işin sonu falan belli değil. Hani bir tane kör bir kuyuya taş atarsın ya. Gider, gider, gider. En sonunda işte bir tane ses duyarsın ya. Yankı yapar falan. Bu iş böyle. Biz atıyoruz taşı. Daha ses mes gelmedi. O ses de yok daha. Kaç ay sonra, kaç sene sonra bu ses gelecek. O kuyuya atılan taşın sesi o da belli değil. Bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. Tablo bu arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra benim sizlerden çok önemli bir ricam var. Lütfen videolarımızı beğenerek kanalımıza da mutlaka abone olun. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için sizin böyle bir desteğinize ihtiyacımız var.